Amerika'nın Arizona eyaletinden hepinize günaydın. Sabah saat 8. Şimdi Route 66 adında ya da Rota 66 adında çok ünlü bir yol var. Bilenleriniz vardır. Birçok filme konu olmuş bir yol. Williams kasabasındayız. Buradan Los Angeles'a kadar yaklaşık bir 10-12 saat arabayla Rota 66 üzerinden yolculuk yapacağız. Arada böyle kasabalarda duracağız. Yolda ne var ne yok ya da bu yolun bu kadar ünlü olmasının sebebi ne? Onları da anlatacağım. Kasabada her yerde Route 66 tabelası var. Kafelerin, restoranların isimleri böyle. Hediye shopların, hediyelik dükkanlarında bununla ilgili bir sürü şeyler satılıyor. Hani bu yolun hastaları var. Sırf Amerika'ya bu yolu yapmaya gelenler var. Ben de en azından bu yolun bir kulağını yapayım dedim. Şimdi bu Williams kasabasını biraz dolanacağız, gezeceğiz. Önce bir kafeye uğrayalım. Yola çıkmadan kahveyle güne başlıyoruz. Atıştırmalık bir muffin. İki kahve bir muffin'a $10 verdik. Hani buralar için fena fiyat değil. Williams kasabası bu Route 66 üzerindeki en aktif kasabalardan biri. Zaten eyaletler arası yol sisteminden en son kopan şehirmiş. Burada birçok otel de var. Hani şimdi biraz önce kafeye uğradık. Orada birçok yerli yabancı turist vardı. $167 artı vergi. Burada birçok şey normalden biraz daha pahalı tabii. Turistik yer olduğu için ister istemez. Şapka $129. Cowboy filmi çekecekseniz ve aksesuar lazımsa burada her şey var. Tabi burası Grand Canyon'a da çok yakın, o yüzden fiyatlar normalden bir tık daha yüksek. Bu bölgede birçok yer Navajo yerlerine ait. Mesela onların kuralları, kanunları geçiyor. Can I pet it? Oh, certainly. I'm shy with all the noise around here. Yeah, of course. Not used to that. Not used to this kind of stuff. Traveled a long ways. Been in the car for 2 weeks tomorrow. So. Wow. Ontario. 2 haftadır arabada yolculuk yapıyorlarmış. Tanesi $80. Şunu buradan hatıra olarak alalım. $13. Neredeyse her mekanda bir 66 yazısı var. Williams kasabasını biraz gezdik. Zaten geziye de buradan başladık. Artık önümüzdeki kasabalarda dura dura devam edeceğiz. Bu arada ön tekere çivi girdi. Sürekli havası iniyor. Yolda sıkıntı yaşamamak için yaptırıyoruz. Yol boyunca sürekli bu tarz pick-up'lardan görüyoruz. Büyük büyük arabalar hep.
artık sağlam bir şekilde yola devam edebiliriz. Lastiği yaptırdık. Artık rahat rahat gidiyoruz. Şimdi Tuna tabii Amerika'da yıllarca yaşadığı için, bu bölgeyi de çok kez gezdiği için bayağı bilgili. Ona soralım hep beraber. Route 66 niye bu kadar meşhur abi? Route 66 Amerika'yı baştan sona geçen bir yol. Çok uzun seneler bütün Amerika'nın trafiğini taşıyan yol. Ta Chicago'dan başlıyor ve Los Angeles, Santa Monica'da bitiyor. Ve dolayısıyla çok aktif bir yol. Daha doğrusu çok aktif bir yolmuş. Daha sonra yanına yapılan otobanlar, interstate sistemi, 1940'lardan, 45'lerden başlayarak devam eden interstate sistemi Route 66'ı atıl hale getiriyor ve bu yolculardan faydalanan kasabalar vesaireler yavaş yavaş hayalet kasabalara dönüşüyor. Williams gibi çok az kasaba ayakta kalabilmiş vaziyette. Onun dışındakiler çoğu Hayalet kasaba oldu. Aynen öyle. Ve tabii ki çok fazla tarih yatıyor. Amerikan tarihiyle ilgili çok önemli bir yol. Ve özellikle yolculuk yapan, road trip yapanlar için çok önemli bir yol. Teşekkür ediyoruz. Ne demek efendim? Şu an bulunduğumuz yer Route 66. Soldaki yol ise bildiğiniz hani otoban diyebiliriz oraya. Evet. Tabelayı görünce bir inip fotoğraf çekelim dedik. Bazen bu kenarlarda free range yazıyor. O da yani altına inek resmi oluyor. Açık çiftlik demek. İnekler böyle dağda, bayırda kendi başına takılıyor. Akşam ahıra almıyorlar. Hani günlerce kendince hayvan besleniyor. Şimdi inekler böyle açıkta olunca nasıl topluyorlar dedim. Tuna onu da biliyormuş. Uçakla yukarıdan alçak uçup kontrol ediyorlarmış. Sonra kovboylar gidip inekleri topluyormuş. Kovboy derken hani yani işte o işi yapanlar. Bu arada gerçekten de kovboylar topluyormuş. Kovboy ya da kovgörler. Doğru dedim değil mi abi? Evet. Gün geçmiyor ki yeni bir bilgi daha öğrenmeyelim. Valla Tuna çok bilgili bu Amerika konusunda, şanslıyım. Şimdi stop yazıyor ya, Amerika'daysanız stop yazan yerde durmanız gerekiyor. Hiç sağda solda araba olmasa da durup öyle devam ediyorsunuz. Amerika'da trafik kurallarına çok güzel uyuyorlar. Burası otomobil tamircisiymiş ama artık kapanmış. Bunun gibi çok yer görüyorsunuz. Seligman kasabasında durduk. Bir önceki Williams'a göre biraz küçük bir yer. Angel Wilmas, orijinal Route 66 gift mağazası. Antikacıymış ama kapalı. Şimdi Route 66'nın güzel bir haritası var burada. Bu rota Chicago'dan başlıyor. Böyle eyaletleri geçerek Los Angeles'ta Santa Monica'da bitiyor. Doğusundan başlayıp neredeyse batısında bitiyor. Yaklaşık 4000 kilometrelik bir yol. Biz neredeyiz? Şuradan başladık Williams'tan. Şu an Seligman'dayız. Sadece şu kısa rotayı yapacağız. Yaklaşık 10 saat süren. Genelde
Mağazalarda hep aynı şeyler var. Şu beyzbol topunu da aldım. Doğrusu ben öderken Tuna hediye etti bana. Teşekkürler. Güle güle. Buradaki eski arabaları sergiliyorlar. Yola devam ediyoruz. İki kasaba arası yaklaşık yarım saat böyle gidiyorsunuz. Sağda solda hiçbir şey yok. Soldan da yük treni geçiyor. Bu trenler 200 vagona kadar çıkabiliyormuş. 3-4 lokomotifin çektiği oluyormuş. Adam onu da biliyor. Benzin alacağız. Amerika'da pompacı genelde yok. Kendiniz dolduruyorsunuz. Önce kredi kartını okutuyorsunuz. Önce kredi kartından bir provizyon çekiyor. Onda Burada geçmiyor. ne oldu? Niye? Son program başladı. Maalesef benim kart burada geçmedi çünkü bazen posta kodu soruyormuş. Kart Amerika'dan değilse onay vermiyor. Abi kusura bakma ben ödeyecektim. Sana şey oldu. Ya bırak be. Tamam. Şimdi ön bir provizyon çekiyor $1 kadar. Sonra fulle diyorsunuz. Evet biz Los Angeles'tan geziye başladık. Galonu $6 gördük. Değil mi? 6.20 gördük Los Angeles'ta. Bazı yerde $6'dı. Yol boyunca da 3.95'e kadar düştü gördük. 3.95'e kadar düştü, doğru. Yani hani neredeyse yarı yarıya fark edebiliyor. Bu arada buradaki fiyatı hesaplarsak, litreye vurursak $1.2 1 litre benzin geliyor. Nisan 2022'deyiz. Mesela bu kasabada pek bir şey yok. Tuna da şey diyor, diğer ana yola burası bayağı uzak mesafede olduğu için pek yaşam buralarda yok. Ana yola ne kadar yakınsa bu Route 66 orada o kadar çok hareket oluyor. Mesela biz Williams'tan yola başladık ya Los Angeles'a gitmek için. Route 66 üzerinden hep devam ediyoruz. Bu yol yerine freeway'i ya da yani otoban denilen yolu kullansaydık hemen hemen yarı yarıya daha hızlı gidecektik. Daha az yol yapacaktık. Bu arada biz bu yolu Tuna'nın arabasıyla yapıyoruz. Ama tabii Amerika'ya geldiniz, gezmek istiyorsunuz. Burada araç kiralayıp gezmek çok yaygın. Ortalama araç kiralama fiyatlarına ne diyebiliriz abi? Küçük araçlardan başlıyorsanız hani günlük $30, $35'dan başlıyor. İstediğiniz aracın sınıfına göre, büyüklüğüne göre artıyor. Hani Mustang çok popülerdir ya, gelip Amerika'da Mustang kiralayıp gezmek. Mustang hiç kiralamadım. Rakamını bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim. O tarz egzotik arabalar kiralamak istiyorsanız mesela bazı siteler var Amerika'da. O sitelere girip şahıslardan da direkt kiralayabiliyorsunuz 3-5 gün için. Ama tabii bu kadar uzun bir yol yapacaksınız. Büyük bir firmadan kiralamanızı tavsiye ederim. Ortalama bir araç $40-50 gözden çıkarmalıdır. Bence evet, 50. Yol kenarında böyle bir karavan park yeri var. Çünkü bu karavanlarla her yerde durup konaklayamıyorsunuz. İçeriden fena sesler geliyor.
If they don't, give them sugar. Hazır mola vermişken yemek için dardan çıkartıyoruz. Hamburger söyledik. Bu yerli abi ablalar çok gürültülü. Sürekli bağırıp çığırıyorlar. Ama eğleniyorlar. Hani Türkiye'de şöyle bir yazılmamış kural vardır ya, bir yolculuk yaparken eğer tırlar, kamyonlar bir restoranın önünde çok duruyorsa orası lezzetlidir diye. Burası da aynı öyle. Önünde bir sürü karavan ve arabalar vardı. İçerideki hamburger ev yapımı, yani çok lezzetliydi. 2 hamburger, 2 normal soft içecek, yaklaşık $30 verdik. Karnımızı doyurduk, artık yola devam. Bakın benzin 5.40'a çıktı. Los Angeles'a gittikçe fiyat artacak. Mesela aynı yerin hemen karşısında ise 4.59'a var. Şimdi geçtiğimiz kasaba bayağı büyük. Hani büyük oteller bile var. Yine bunun sebeplerinden biri hemen yanda otoban var. Şimdi yol boyunca hep böyle posta kutuları gördük. Tuna için gayet sıradan da benim için biraz tabii tuhaf. Şu arkada evler var. O evlerin posta kutuları. Hani çoğunda kilit bile yok. Yani çekip açsan açarsın. Bu posta kutusu işine ne diyorsun abi? Bu yaygın mı yani böyle her yerde? Çok yaygın çünkü birçok ev arazilerde içeride kalıyor. Birkaç mil ötede kalıyor. Dolayısıyla postanenin her yere birebir servis yapması mümkün değil. O yüzden yolun kenarına koyuyorlar posta kutularının evlerine ait. Kilit yok hiçbirinde neredeyse. Valla güvenli birincisi, ikincisi şöyle bir şey var. Posta kutusu soygunluğu soymak Amerika'da banka soymakla aynı suç. Ha, çok güzel. Kanunlar tabii güzel işleyince böyle posta kutusuna kilit takmana gerek kalmıyor. Yol neredeyse artık köye gider gibi. Köy yolu gibi. Gel oğlum, gel seveyim seni, gel. Gel. Yiyecek bir şey de yok ki sana vereyim. Yok ki. Vallahi yok. Oğlum elimi mi yiyeceksin? Tamam. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Devam. Önümüzdeki 8 mil eşek çıkabilir yazıyor. Bir tane daha geldi. Böyle arabaları durduruyorlar.
O kadar virajlı Okulları. yerleri geçtikten sonra küçük bir kasabaya geldik. Sağ üstte okul varmış. Park yeri arıyoruz. Arabayı park ettik. İlk çıktığımız yer böyle. Burada böyle bu tip taşlar meşhur. $35, $20. Ama artık bir yerden sonra bu hediye dükkanları hep aynı şeyleri satıyor. Hani çok gidip bakmak istemiyorsun. Şuraya bir girelim sanki ya. Tanesi $279'mış. Ütü koleksiyonu yapanlar için güzel olabilir. Şu küçücük. Wow. Şu Buffalo'nun büyüklüğüne bakar mısınız? $1600 yazıyor. Ukrayna'nın Lviv şehrinde bir köy evine misafir olmuştum. Orada böyle at arabalarını modifiye edip günümüze uyarlıyorlardı. Hatta müze açacaktı. O geldi aklıma. O videoyu izlemediyseniz bakın derim. Wild Game kurutulmuş et. Kurutulmuş etler. Bunların tanesi $12, 2 tane alırsan $20. Yalnız bu timsah etiyle karışık diyor abi. O yüzden oluyor. Timsah etiyle sığır etinin karışımıyla kurutulmuş et. Deve. Evet. Burada da şey var. Deve kuşu. Allah. Çeşit çeşit et. Burada bir şov yapacaklar şimdi ama. We got a real nice way saying please donate to our cause. And it ain't gold. What's that? He's the one been hoarding all the toilet paper. Oh, the guy got shot. He ought to been killed. Düello yapacaklar, arkasına saklanıyor da işte. Çok uzadı. 30 times the charm. Here we go. I'm ready. I'm ready. Bunlar devam ediyor ama biz gidiyoruz artık. Ah. Ah. Artık dönüyoruz. Bu kasabada 1 saatten fazla vakit geçirdik. Yolumuz çok. Someone waited too long. Bu sebeple eşekler arabaların camlarına geliyormuş. Ben de beni sevdiler zannetmiştim.
Yani buralarda sokak kedisi ya da köpeği yok ama sokak eşeği var. Adım başı bir tane görüyorsunuz neredeyse. Bu arada artık Arizona'dan çıkıp Kaliforniya sınırına geçtik. Burada bütün araçlar geçiyor. Bazen durdururlar, bazen durdurmazlar. Araçta eğer işte Kaliforniya'ya özgü olmayan herhangi bir bitki, aynı ülke geçişi gibi. Aynen öyle. Tamam. Burada kontrol ederiz. Bir şey var mı yok diye sorar. Silah var mı sorar. Hani genelde tamam. Bazen sormaz bile geçler. Hani bakacağız şimdi. Aynı ülke geçişlerinde de oluyor böyle. Amerika'ya girerken bir meyve sokmak bile bazen çok zor olabiliyor. Eyalet geçişlerinde de oluyormuş. Yine bir kasabadan geçiyoruz ama burası bayağı modern. Burada durmayacağız. Shell'de benzin 6.90'a çıkmış. Yani Los Angeles'a yaklaştıkça fiyat artıyor. Bakın 4 lokomotif bütün vagonları çekiyor. Tam 2 dakikadır bekliyoruz. Geçeceğiz derken diğer taraftan da geliyor. Vay be, bunu 5 lokomotif çekiyordu. Şimdi yolda durduk. Çünkü bazı yerlerde böyle yerde yazıyor rotanın ismi. Rotanın adı. Yazının önünde güzel güzel fotoğraf çekindik. Şimdi devam ediyoruz. Amboy kasabasına geldik. Buradaki aktif olan tek yer bu kafe ve benzinlik tarafı. Buradaki kişi de sorularımıza cevap verdi. Kasabada hiç kimse yaşamıyormuş. Dedik siz nerede yaşıyorsunuz? Buraya 1 saatlik mesafede yaşıyormuş ve her gün git gel yapıyorlarmış. Karşıda posta ofisi var. Kasabada kimse yaşamasa bile posta ofisi faalmiş. Otel de meşhurmuş. Yani Tuna özellikle çek dedi. Bu logo özelinde tişörtler falan da var. Yol üstünde böyle çok terk edilmiş evler, benzin istasyonları, hatta kasabalar bile görüyorsunuz. Artık güneş batıyor. Çok daha fazla durmayabiliriz. Los Angeles'a da 2 saat kadar yol kaldı. Şimdi sabah Williams'tan yola çıktık. Yaklaşık 12 saatte buraya geldik. Arada işte birçok yere uğradık. Siz de gördünüz. Bu Route 66 ta Chicago'dan başlayıp Los Angeles'ta bitiyor. Yani Amerika'nın doğusundan başlayıp neredeyse batısında bitiyor. Yaklaşık 4000 kilometrelik bir yol. Bu yolu boydan boya arabayla yapıp civarını gezeceğim derseniz en az 1 ayınızı ayırmanız gerekir. Yoldan hiç ayrılmam ama sağa sola biraz uğrarım derseniz en sıkıştırılmış haliyle 2 haftada biter. Daha kısa sürede biteceğini zannetmiyorum. Ama tabii ki illaki bu yolun hepsini yapmanıza gerek yok. Los Angeles'a gelirsiniz. Orada araba kiralayıp bu bizim geldiğimiz yere kadar da gidebilirsiniz. İşte Las Vegas'a, Grand Canyon'u içine katarsınız. Yani bu Rota 66 çok meşhur bir yol. Hani bu yolu yaptığım için ben de mutluyum. Kim bilir belki ileride Chicago'dan başlayıp ta buraya kadar 1 aylık, 1,5 aylık bir gezi de olabilir. Ona artık sonra bakacağız. Amerika gezim burada bitiyor. Yarın Türkiye'ye döneceğim. Gezim New York'tan başlamıştı. 22 gün sürdü. Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, Grand Canyon, Arizona'yı gezdim biraz.
Onların videoları da kanalda var. Onları da izleyin derim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.